Bir saniye. Işığın manyetik tarafı yıllardır gözümüzün önündeymiş de biz mi görmemişiz? Şu meşhur Faraday etkisi. Adını duymayan yok. Çoğu kişi detayını bilmez ama ışık manyetik alanda döner cümlesi hafızaya kazınmıştır. Peki ya 180 yıldır biz bu olayı doğru tarif edip nedenini anlatırken tek bir açıklamaya yaslanıp diğer ihtimali daha baştan zaten önemsiz diye kenara ettiysek? Bazen bilimde hata böyle gelir. Yanlış bir şey söylemezsiniz. Sadece doğru sandığınız cümlenin yanına hiç bakmadığınız ikinci cümle eksik kalır. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bugün size Faraday etkisi yanlışmış diye kulağa çok hızlı gelen manşetlerin aslında neye eksik söylediğini göstereceğim. Buradaki mesele Faraday etkisinin çöpe gitmesi değil. Yıllardır doğru çalışan bir açıklamanın bazı koşullarda tek başına yetmediğinin fark edilmesi. Ama sebebi anlatırken farkında olmadan aynı kapıya hep aynı anahtarla girmiş olabiliriz. Ve o kapının yanında yıllardır görmezden gelinen başka bir anahtar daha varmış. Küçük gibi duran ama kilidi gerçekten açan anahtar. Adı da çok tanıdık. Işığın kendi manyetik alanı. Faraday etkisini kafada doğru canlandırmak için ışık nereye gitti sorusunu değil, ışığın içinde ne değişti sorusunu sormamız gerekiyor. Çünkü burada mesele yol değil, düzen. Bazı güneş gözlüklerini düşünün, parlamayı keserler. Bunun sebebi ışığın içindeki karmaşık titreşimleri ayıklayıp tek bir yönde düzenlemeleridir. Bu düzenli hale gelmiş ışığa polarize ışık denir. Bu düzenin adına da polarizasyon. Aklınızda şöyle kalsın, ışık artık her yöne dağılmıyor. Sanki tek bir yönde sabit doğrultuda davranıyor. Şimdi bu düzenli ışığı bir maddenin içinden geçiriyoruz. Cam olabilir, kristal olabilir, sıvı olabilir. Fark etmez. Burada maddenin içinde, yani o camın ya da kristalin kendi yapısında atom ve elektron var. Işık bu yapının içinden geçerken bir de işin içine mıknatıs etkisi giriyor. Mıknatısın etrafında pusulayı bile döndüren görünmez bir alan vardır ya. İşte o manyetik alan. Ve Faraday etkisi tam bu anda başlıyor. Işık maddenin içinden geçerken ışığın iç düzeni yön değiştiriyor. Buradaki çok kritik bir noktayı kaçırmayalım. Değişen tek şey ışığın içindeki o düzenin yönü. Bunu panjur gibi düşünün. İki panjur üst üste durur. Açıları aynıysa ışık rahat geçer. Panjuru azıcık çevirirsiniz, ışık hala geçer ama miktarı değişir. Faraday etkisi sanki o panjurun açısını çok az çevirmişsiniz gibi davranır. Işığın iç düzeni birkaç derece döner ve bu küçücük dönüş çıkışta parlaklık değiştiği için ölçülebilir hale gelir. Bu olaya Faraday rotasyonu denir. Peki bu dönüş nasıl oluyor? En sade haliyle ışık maddenin içindeki elektrikli parçacıklara minicik bir etki yapar. Madde de buna tek tip cevap vermez. Işığın iç düzeni sanki iki küçük parçaya ayrılmış gibi davranır. Biri azıcık daha erken, diğeri azıcık daha geç çıkar. Çıkışta ışığın düzeni artık aynı yönde değildir. İşte bu yüzden Faraday etkisi temelde ışığın içindeki düzenin manyetik alanın varlığında döndürülmesidir. Ve yeni çalışmanın sorduğu asıl soru tam burada ortaya çıkıyor. Biz bu döndürmeyi anlatırken ışığın elektrik tarafını hep merkeze koyduk. Peki ışığın kendi manyetik tarafı bazı dalga boylarında bu dönüşe sandığımızdan çok daha büyük bir katkı yapıyorsa? Burada işin kilit noktası devreye giriyor. Bazı maddeler ışığı tek parça gibi geçirmez. Işığın iç düzenini iki ayrı davranışa ayırır. Buna çift kırılma denir. Kulağa teknik geliyor ama fikri basit. Aynı ışık aynı maddede iki farklı tempoyla ilerler. Biri biraz hızlı, diğeri biraz yavaş. Fark küçüktür ama yol uzadıkça büyür. Faraday etkisinde bunun özel bir türü vardır. Dairesel çift kırılma. Yani ışığın iç düzenini biri sağa doğru döner gibi, diğeri sola doğru döner gibi davranan iki parçaya ayırarak düşünürsünüz. Madde ve dış manyetik alan yüzünden bu iki parçanın şartları tam eşit olmaz. Sonuçta biri diğerinden az da olsa farklı ilerler ve çıkışta ışığın düzeni dönmüş olarak karşınıza çıkar. Yani panjur örneğindeki açı değişiminin arkasındaki mekanizma tam olarak budur. Aynı tempoda gitmeyen iki parça. Ve şimdi kritik soruya geliyoruz. Işık dediğimiz şey zaten ne? Işık elektromanyetik dalga, yani tek bir şey değil. Birlikte hareket eden iki tarafı var. Elektrik alan ve manyetik alan. Biri olmadan diğeri yok. Peki madem ışığın iki tarafı var, biz neden yıllarca manyetik tarafı boş ver dedik? Çünkü alışkanlıklar bazen gerçeği gölgeler.
elektrikli parçacıklara etki eden kuvvetin büyük kısmı genellikle elektrikten gelir. Manyetik taraf ise hareketle bağlantılı olduğu için çoğu durumda daha küçük kalır. Buna Lorentz kuvveti deriz. Özellikle optik frekanslarda elektrik tarafı baskın görünür. Ders kitapları bu yüzden haksız değildi. Ama baskın olmak tek başına yeterli olmak demek değildir. Bazen küçük sandığınız bir katkı koşullar değiştiğinde sahnenin önemli oyuncusuna dönüşür. İşte yeni tartışmanın kapısı tam burada açılıyor. Şimdi işin gerçekten çarpıcı yerine geliyoruz. Ekip TGG denen standart bir kristal için Faraday etkisini hesaplarken klasik yaklaşımda yapılan bir şeyi bilinçli olarak bozuyor. Normalde ne yapılıyordu? Işığın elektrik alanı her şeyi açıklar deniyor. Işığın manyetik tarafı pratikte yok sayılıyordu. Bu ekip ise diyor ki bir dakika, ışığın kendi manyetik alanını da hesaba katalım. Yani modele yeni bir güç ekliyorlar. Işığın manyetik alanının maddedeki minik manyetik yönelimlere uyguladığı döndürme etkisi, yani tork. Sonuç ne çıkıyor biliyor musunuz? 800 nanometre civarında, yani gözümüzün gördüğü ışığın hemen sınırında Faraday dönüşünün yaklaşık %17'si sadece bu manyetik katkıdan geliyor. Burada çoğu insanın refleksi şu olur. %17 mi? Küçükmüş. Ama tam tersine bu yaklaşık 180 yıl boyunca ihmal edilebilir diye kenara atılan bir şeyin tek başına masaya ciddi bir pay koyması demek. Ama asıl bomba ikinci sonuçta geliyor. Işığın dalga boyu biraz daha uzayıp kızıl ötesine kaydığında bu manyetik katkı %70'e kadar çıkabiliyor. İşte tam bu noktada bazı haber başlıkları ipin ucunu kaçırıyor ve Faraday etkisi yanlış çıktı gibi manşetler ortaya çıkıyor. Yani eskiden işi elektrik yapıyor diyorduk. Şimdi elektrik hala ana oyuncu ama manyetik de sahneye ciddi biçimde çıkıyor demek zorundayız. Peki neden özellikle kızıl ötesinde bu etki büyüyor? Bunu karmaşık formüllere girmeden düşünelim. Işığın frekansı düştükçe, yani dalga boyu uzadıkça maddenin içindeki tepkilerin dengesi değişiyor. Başka bir açıdan da şöyle düşünebilirsiniz. Elektrik alanının yükleri sürükleme verimi her dalga boyunda aynı değil. Ama manyetik etkileşim özellikle çok kısa ve hızlı süreçlerde bambaşka bir kapı açabiliyor. Makalenin kritik cümlesi de burada geliyor. Faraday etkisiyle ters Faraday etkisi arasında, yani mıknatıs ışığı etkiler ile ışık mıknatıslanmayı etkiler fikri arasında ultra hızlı zaman ölçeklerinde sandığımız simetri bozulabiliyor. Şimdi bunu daha da netleştirelim. Ters Faraday etkisi nedir? Normal Faraday'da dışarıdan sabit bir manyetik alan verirsiniz, ışığın düzeni döner. Tersinde ise dairesel olarak düzenlenmiş bir ışık verirsiniz ve malzemenin içindeki geçici bir mıknatıslanma benzeri durum oluşur. Uzun süre bu ikisinin ayna gibi birbirinin ters olduğu varsayıldı. Ekip de diyor ki ışığın manyetik alanı bu ilişkiye düşündüğümüzden çok daha doğrudan giriyor. Burada önemli bir nokta var. Bu çalışma gidip düğmeye bastık, elektrik katkısı şu, manyetik katkı bu demiyor. Böyle bir ayrım deneysel olarak zaten çok zor. Aynı ışık aynı anda hem elektrik hem manyetik alan taşıyor ve malzeme ikisine birlikte tepki veriyor. Ama yapılan şey şu: yeni bir teorik model kuruluyor ve bu model ölçülen sonuçları eskisinden daha iyi açıklıyor. O yüzden en doğru cümle şu: klasik açıklama resmin bir parçasını eksik bırakıyordu. Bu yeni yaklaşım özellikle bazı dalga boylarında o eksik parçanın ciddi bir rol oynadığını gösteriyor. Tam bu noktada herkesin zihninde ikinci ve çok kritik bir soru beliriyor. Tamam da ışığın manyetik alanı bu kadar etkili olabiliyorsa biz yıllardır neden zayıf diyorduk? İşte burası bu haberin en kolay yanlış anlaşılan ama doğru anlatıldığında en güçlü yerine dönüşen nokta. Zayıf ifadesi aslında bir yanlışlık değil. Sadece bakılan pencerenin dar olmasıyla ilgili. Çünkü bu yargı yıllardır ışığın maddeyle etkileşimini yüklerin klasik hareketi üzerinden okumamızdan geliyor. Yani soruyu hep şu şekilde sorduk: Işığın manyetik alanı elektrik yüklü parçacıkları ne kadar itip çekebiliyor? Ama bu çalışmanın yaptığı şey soruyu kökten değiştiriyor. Burada hedef yükleri sürüklemek değil, yönü değiştirmek. Yani etkileşim doğrudan spin ve manyetik moment üzerinden kuruluyor. Başka bir deyişle ışığın manyetik alanı
güç uygulayan bir aktör gibi değil, yönlendiren bir aktör gibi davranıyor. Bu yüzden de Landau, Lifshitz, Gilbert yani LLG denklemiyle tarif edilen tork, Zeeman enerjisi üzerinden devreye girdiğinde tablo tamamen başka bir kanala kayıyor. Bu artık ne kadar itiyor sorusu değil, hangi yöne çeviriyor sorusu. Bunu gündelik hayatta çok net bir benzetmeyle düşünün. Kalabalık bir grubu omuzlayarak başka bir yere sürmek başka bir şeydir. Aynı kalabalığın baktığı yönü tek bir işaretle değiştirmek başka bir şey. İlki ciddi güç ister. İkincisi ise doğru noktaya dokunursanız çok küçük bir müdahaleyle büyük bir sonuç üretir. Burada da ışığın manyetik alanı tam olarak bunu yapıyor. Sistemin konumuna değil yönüne dokunuyor. Bu yüzden zayıf denen etki doğru bağlamda bakıldığında bir anda etkili hale geliyor. İşin püf noktası tam olarak burada. Buradan sonra doğal olarak şu soruya geliyoruz. Peki bu anlatı sadece yorum mu yoksa dünya bunu böyle mi görüyor? İşte bu noktada tablo netleşiyor. Çalışmanın özünü doğrudan makaleden ve üniversite kaynaklı dağıtımlardan alan yayınlar var. Fiz.org haberi Hebrew Üniversitesi'nin kaynaklı olarak hem yazarları hem de %17-%70 aralığındaki bulguları açık biçimde aktarılıyor. Science Daily çalışmanın Scientific Reports dergisinde yayımlandığını, yazarların Amir Kapuya ve Benjamin Asulin olduğunu ve TGG kristali üzerinden elde edilen sonuçları birebir veriyor. Buna karşılık popüler basında başlıklar biraz daha gürültülü. 180 yıllık varsayım yanlış çıktı gibi ifadeler dolaşıyor. Evet, dikkat çekici ama bilimsel olarak riskli. Çünkü burada yanlış çıkan şey Faraday etkisi değil. Yanlış olan bu etkinin tamamını tek bir mekanizmayla açıklayabileceğimizi sanmaktı. Makalenin kendisi zaten bunu çok net söylüyor. Faraday etkisi çoğunlukla elektrik bileşene atfedildi. Biz optik manyetik alanında ölçülebilir bir katkı verdiğini gösteriyoruz. Yani hikaye bir çöküş değil, bir tamamlanma ve bu farkı doğru kurduğunuz anda hem herkesin kafası netleşiyor hem de tartışmanın zemini sarsılmaz hale geliyor. İşte şimdi asıl gerçekten işe yarayan yere geliyoruz. Tamam, güzel bir fizik hikayesi dinledik deyip geçmeyelim. Peki bu bilgi günlük hayatta, teknolojide, mühendislikte neyi değiştirir? Burada çok net bir çizgi çekmek gerekiyor. Kesin olacak diye konuşursak bu spekülasyon olur. Ama bilimde bir de şu vardır. Bazı sonuçlar vardır ki kapıyı aralar. Bu çalışma tam olarak bunu yapıyor. Kapıyı sonuna kadar açmıyor belki ama artık nereden bakmamız gerektiğini net biçimde gösteriyor. Birinci ve en doğrudan alan magnetooptics. Bu alanın özü çok basit bir soruya dayanır. Işık ile manyetizma birbirini nasıl etkiler? Bugün kullandığımız pek çok optik bileşen Faraday etkisine dayanır. Bunun en net örneklerinden biri optik izolatörlerdir. Lazer sistemlerinde geri yansımayı keserler, sessiz çalışırlar ama sistemin stabilitesini ayakta tutan kritik parçalardır. Şimdi buradan şu soruya geliyoruz. Eğer ışığın manyetik bileşeni belirli dalga boylarında sandığımızdan çok daha büyük bir pay koyuyorsa bu cihazları tasarlarken sadece malzeme artı manyetik alan ikilisine bakmak yetmez. Dalga boyu artık kenarda duran ikincil bir detay olmaktan çıkar. Doğrudan performansı belirleyen ana parametrelerden biri haline gelir. Bu da şu anlama gelir. Aynı malzemeyle sadece doğru bantta çalışarak daha yüksek performans elde etmek mümkün olabilir. Yani yeni bir mucize maddeye değil mevcut fiziği daha doğru okumaya dayanır. İkinci alan spintronics. Burayı özellikle net anlatmak istiyorum. Çünkü sık sık havada kalıyor. Spintronics elektronun yükünü değil spinini yani içsel yönelimini bilgi taşıyıcısı olarak kullanmayı hedefler. Bugünkü elektronik dünyası yük akıyor mu akmıyor mu sorusu üzerine kurulu. Spintronics ise hangi yöne bakıyor sorusunu sorar. İşte ışığın manyetik alanı burada kritik bir avantaja dönüşebilir. Çünkü spin dediğimiz şey doğası gereği manyetik momentle ilişkilidir. Eğer ışığın manyetik bileşeni spinlere daha doğrudan ve daha verimli şekilde dokunabiliyorsa ışıkla spin kontrolü dediğimiz alan daha az enerjiyle daha hızlı ve daha hassas hale gelebilir. Bu yarın telefonlarımız değişiyor demek değil ama laboratuvarda deney yapan insanlar için yepyeni ve temiz bir kontrol kanalı demek. Üçüncü başlık kuantum teknolojileri. Burada özellikle frene basmak gerekiyor. Kuantum bilgisayarlar uçacak gibi cümleler bu çalışmanın söylediği şeyler değil. Ama şu kesin. Pek çok kuantum bit yani kübit yaklaşımında spin veya spin benzeri kuantum durumları merkezi rol oynar. Bu durumları kontrol etmek ise
işin en zor kısmıdır. Işığın manyetik bileşenlerinin spinler üzerinde tork oluşturarak kontrol sağlayabilmesi fikri kuantum sistemlerin kontrolü için yeni ve daha az gürültülü yöntemlerin kapısını aralayabilir. Yani mesele hız değil, hassasiyet, kararlılık ve kontrol kalitesi. Dördüncü alan ise optik veri depolama. Burada da beklentiyi doğru ayarlayalım. Yarın sabit diskler tarihe karışıyor yok. Ama ışıkla manyetik domain kontrolü zaten yıllardır çalışılan bir konu. Eğer ışığın manyetik kanalı belirli bantlarda beklenenden güçlüyse bu şu anlama gelir. Aynı bilgiyi yazmak için daha az enerji, daha kısa süre ve daha küçük alan yeterli olabilir. Özellikle hızlı anahtarlama gerektiren uygulamalarda bu ciddi bir mühendislik avantajı demektir. Burada akılda tutulması gereken kilit cümle şu: %70 gibi bir katkı. Her zaman böyle olacak demek değildir. Ama bazı koşullarda ana mekanizma bile olabilir demektir. Bu da mühendisleri tek bir değişkene değil, dalga boyu, malzeme ve zaman ölçeğini birlikte düşünmeye zorlar. İşte bu yüzden bu çalışma sadece yeni bir sonuç değil, tasarım düşüncesini değiştiren bir uyarı niteliği taşır. Şimdi videonun en net ve sindirmesi en kolay tek cümlelik çıkarımı şu: Işık maddeyle sadece elektrik diliyle konuşmuyor. Bazı koşullarda devreye giren manyetik bir dili de var. Biz bu dili duymadığımız için yıllarca cümlenin tamamını değil, yarısını okuyup devamını tahmin etmiş gibiydik. Şimdi bazı kişilerin aklına takılan kritik bir itiraza gelelim. Madem ışığın manyetik alanı bu kadar etkili olabiliyorsa neden daha önce kimse bunu ciddiye almadı? Bu çok yerinde bir soru. Çünkü bilimde bir etkiyi fark edebilmek için genellikle iki şey gerekir. Ya olağanüstü hassas ölçümler ya da doğru yere bakan bir model. Ekip de bunu ihmal ettik derken kimseyi suçlamıyor. Söyledikleri şey çok daha yalın. Kolay çalışan bir varsayım vardı. Sezgisel olarak güçlüydü ama hesabın bir parçası eksik bırakılmıştı. Bilimde bu tür anlar çok tanıdıktır. Bir açıklama uzun süre iş görür, herkesi rahatlatır. Ta ki biri çıkıp "Bir dakika, şu küçük görünen terimi gerçekten sıfır mı kabul etmeliyiz?" diye sorana kadar. Bu çalışmanın asıl kıymeti de burada. O bir dakikayı sezgiyle değil, matematikle konuşur hale getiriyor. Videonun sonuna yaklaşırken şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu haber yayılırken en çok bozulan nokta yanlış kelimesi. Çünkü Faraday etkisi yanlış değil, eksik bırakılmış bir açıklamanın tamamlanması söz konusu. Değişen tek şey mekanizmanın tam resmine baktığımızda ışığın optik, manyetik alanı dediğimiz bileşenin sandığımızdan daha görünür bir rol oynayabildiğini fark etmemiz. Bunu böyle anlattığınızda ne abartı olur ne de itiraz edilecek bir boşluk kalır. Çünkü makalenin söylediği şey tam olarak bu. Peki bundan sonra ne olur? En makul beklenti şu: bundan sonraki adım bu etkinin nasıl ayrıştırılacağı üzerine olacak. Deneyciler ışığın elektrik katkısıyla manyetik katkısını daha net ayırabilen düzenekler tasarlamaya yönelecek. Özellikle ultra hızlı lazer deneylerinde uzun süredir simetrik kabul edilen reciprocity ilişkilerinin nerede ve nasıl bozulduğu daha detaylı incelenecek. TGG gibi standart kristaller yalnız kalmayacak. Farklı manyetik malzemelerde dalga boyu taramaları yapılacak. Buradan şu kapı aralanıyor: Işığın bu manyetik dili bazı teknolojilerde küçük bir iyileştirme değil, baştan sona farklı bir tasarım mantığına yol açabilir. Şimdi tabloyu netleştirip toparlayalım. Michael Faraday 1845'te ışığın polarizasyonunun manyetik alanla döndüğünü gösterdi. Biz yaklaşık 180 yıl boyunca bu dönüşün büyük bölümünü elektrik alan üzerinden anlattık. Ve bu açıklama uzun süre işe yaradı. 2025'te Benjamin Asulin ve Amir Kapuya ekibi ise şunu gösterdi: Işığın kendi optik manyetik alanında spinler üzerinden tork üreterek Faraday etkisine ölçülebilir bir katkı yapıyor. TGG kristali için bu katkı bazı bantlarda yaklaşık %17, kızılötesi bölgede ise çok daha büyük değerlere ulaşabiliyor. Yani hikaye yanlış değil. Hikaye tamamlanıyor. Ve bilim çoğu zaman tam olarak böyle ilerler. Bitmiş sandığımız bir cümle yeni bir satır eklenince bir anda daha anlamlı hale gelir. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Eğer bir haberi sadece duymak değil, gerçekten anlamak, kavramları havada bırakmadan net bir çerçeveyle dinlemek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Yorumlara da şunu yazmanızı istiyorum: Sizce ışığın bu manyetik tarafı İlk olarak hangi alanda belirleyici olur? Optik cihazlar mı, spintronics mi, yoksa kuantum teknolojileri mi? İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, teknolojiyle kalın, hızlı şarjla kalın.